Evet, selamlar. Eğer defalarca diyet yaptıysanız ve artık diyet yapmaktan gerçekten yorulmuşsanız, bıkmışsanız ve artık yaz geliyor. Hani şu son birkaç kilom var, bunları hani vereyim diyorsanız ve çok çaba sarf etmeden bunu yapayım diyorsanız sizin için güzel bir tavsiye ile buradayım. Şimdi size aralıklı oruçtan bahsedeceğim. Ben hayatımda kaç defa diyet yapmışımdır bilmiyorum ama gerçekten lise, üniversite döneminde birçok kez diyet yaptım ve aslında şöyle söyleyeyim, hiçbir zaman şok diyet, işte böyle kısa süreli o tarz diyetleri falan hiç yapmadım aslında. Yaptığım diyetler şu şekildeydi hep. Böyle yemeğimi olabildiğince kısıp işte karbonhidratı falan filan azaltıp ondan sonra o akşam yatağa böyle aç bir şekilde girmek ve o gece açlığı hissetmek, sabah böyle çok aç uyanmak ve bu gerçekten yani insanın vücudu falan çok strese sokan bir şey. Ben gerçekten bunu hiç sevmiyorum. Sonra kendi kendime dedim ki bak bu sefer artık bu işte bir değişiklik yapalım. Kendimle böyle konuşuyorum. Dedim ki artık hani yani bir şekilde aç bir şekilde durmak istemiyorum ve kendimi zorlamak istemiyorum. Tamam, o zaman başka ne yapabilirim diye düşündüm. Sonra zaten ben bunu daha önceden denemiştim, aralıklı orucu. Ama böyle nasıl söyleyeyim, haftada atıyorum birkaç gün yaptım. Böyle yani çok uzun süreli yapmadığım, sadece denediğim bir şeydi daha önceden. Ondan sonra dedim ki ya bu aslında mantıklı gibi. Çünkü ben gerçekten hani normalde hiçbir şeyden kısıtlanmayı sevmiyorum. Yani zaten yemek en sevdiğim şey. Hani onun dışında genel olarak kısıtlanmayı sevmiyorum. Sonra dedim ki ha dedim bu mantıklı gibi. Yani aralıklı oruç bir şekilde hani istediklerimi yiyeceğim. Yani genel olarak. Ve hani bu şekilde kilo kontrolümü sağlayabilirim diye düşündüm. Neyse buna başladım işte. Sonrasında etkili oldu. Gerçekten de güzel bir şekilde kilo verdim. Ve gerçekten istediğim, canımın çektiği şeyleri yedim. Öyle söyleyeyim. Şimdi aralıklı orucu da bu arada bilmeyenler için şöyle açıklayayım. Mesela günün belli saatinde yemeğinizi yiyip sonra diğer kalan belli bir saatte de yemeğe ara vermek. Yani yemek yememek. Şimdi en bilineni 16'ya 8, yani günün 16 saatinde bir aç kalıyorsunuz, bir şey yemiyorsunuz, sadece bir şeyler içebilirsiniz. Su veya herhangi bir kalorisi olmayan bitki şeyi, işte maden suyu vesaire ne olursa şekersiz bir şekilde ama içecekler. Geri kalan 8 saatte de yiyorsunuz. Aralıklı oruca yeni başlayacaksınız diyelim ve vücudunuz buna alışık değil. Şimdi öncelikle benim tavsiyem böyle 14 saat açlıkla başlamanız. Sonra 15 saate, 16 saate, sonra yapabiliyorsanız 17, 18, 19'a kadar yükseltmeniz. Çünkü mesela ben ilk başta başladığımda böyle vücut bir alışık olmadığı zaman, çünkü ben o arada gerçekten hiçbir şey yemiyordum. Yani bazıları mesela şey diyor, işte kuru yemiş falan filan yiyorum ama bence hiçbir besin almamak daha doğru o aralıkta yemeyeceğimiz süre açısından. Şimdi ben en başta böyle 14-15'lerle falan başladım. 16, sonra 16 böyle ideal zaten. Hani benim artık şu an normalim yani 16 ve ben bunu 3 aydır falan yapıyorum. 16 sonra ben bunu 17, 18, 19'lara kadar yükselttim. Yani 19 saat açlık iyi bir şey. Gerçekten o vücudunuzdaki o nasıl diyeyim temizlenme, bir rahatlık hissini alıyorsunuz. Çünkü zaten bu hücreleri de yenileyen bir şey. O açıdan da bence vücuda çok faydalı. Neyse, bunu dediğim gibi yani kademe kademe artırarak kendi şeyinize göre düzenleyebilirsiniz. Yani bunun şeyi yok. Mesela herkes 19 saat açlık yapmak zorunda değil. Mesela sizin için uygun 16'dır. 16'ya 8 ile öyle devam edin. Öyle gidebilirsiniz bence. Ama bu arada bir hatırlatma tabii ki. Önce bir kan testi yaptırmanız daha doğru. Öncelikle kan testlerinizi yaptırıp bir doktora danışıp işte herhangi bir sağlık sorununuz olmadığından emin olduktan sonra bunu uygulamanız bence çok önemli. Bence değil, yani çok önemli. Herhangi bir sağlık sorunuz olabilir. Bununla alakalı öncelikle böyle bir kan testi, bir genel tahlil, kontrol, bir doktor kontrolü veya atıyorum bir diyetisyene gitmek istiyorsanız ona da gidin. Hani. Ama benim dediğim bu, ben kendimi sağlıklı hissediyorum. Genel olarak da zaten yılda bir kere de böyle bir kan testi yaptıran da biriyim. Kendi açımdan bir sorun görmedim ve kendimi adım adım denedim ve herhangi bir zararını görmediğim bir şey olduğu için bundan bahsediyorum. Ama tabii ki bu çok kişisel bir şey ve kişiden kişiye göre de değişebilecek bir şey. O yüzden herkes bireysel açıdan bunu değerlendirsin, ona göre uygulasın. Ben aralıklı orucu yaparken şöyle söyleyeyim. Mesela ben sosyalliği seven bir insanım ve mesela haftada bir defa, yani minimum olmak üzere dışarı çıktığımda işte arkadaşlarım diyor ki işte hadi rakıya gidelim, işte bira içelim falan filan ve hiçbir şekilde hayır demedim bu süreç boyunca, kilo verdiğim süreç boyunca. Ve yani şöyle söyleyeyim, yani
alkol de kalorisi olan bir şey ve vücutta aynı zamanda işte ödem yapıyor, onu atman gerekiyor işte falan filan. Şimdi böyle bir süreçte ben bir de hiç bunu kesmedim. Sosyalliğimi aksatmadım. Dışarıda bir şey yiyeceksem de yedim. Sonra evde de canımın çektiği şeyleri de yedim. Ama sadece şunu yani aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Şu demek değil. Benim metabolizmam çok hızlı çalışıyor. İşte ben istediğimi yedim. O benim şeyim falan filan diye değil. Ben aynı zamanda bunlar arasında bir denge kurdum. Mesela diyelim bugün biliyorum ya ben arkadaşlarıma çıkacağım akşam. Akşam şu saat aralığında yiyeceğim diyelim. Tamam o zaman ben bugün öğünümü işte zaten ben 2 öğün yiyorum. Kahvaltı ya da işte öğlen yiyeceğim öğünü kısacağım. Atıyorum işte salata koyacağım oraya. Atıyorum işte haşlanmış yumurta ekleyeceğim. İşte biraz bakliyat ekleyeceğim ki tokluk versin. Ve işte olabildiğince az kalorili tutup sonra akşam biliyorum ki o kaloriyi alacağım yeterince. Bunu bu şekilde hep dengelemeye çalıştım. Yani bunun hakkında düşünmeniz gerekiyor. Yani şu çok önemli. Mesela yediğin şeylerin gerçekten kalorisine hakim olmak çok önemli. Çünkü mesela işte işte bunu içiyorum ben bu suyu bir şeyi. Bunun kalorisi ya muhtemelen böyle falan filan deyip birçok kişi böyle emin gibi davranabiliyor. Ama aslında bazen böyle kalorisini çok az zannettiğimiz şeyler bile çok kalorili olabiliyor. O yüzden mümkün olabildiğince hani hangi besin ne kadar kalorili onu hesaplamak ve bunu bilmek çok önemli. Onun dışında mesela dediğim gibi bir gün işte patates kızartması mı yedin? Ertesi gün hemen onu dengelemek için daha hafif bir beslenme koy. Ve ben bu şekilde yaptığımda mesela şöyle önceden şey yapıyordum. Yani yediğim şeyleri çok abartıyordum. Gerçekten metabolizmanız düzgün çalışıyorsa, sağlığınızda herhangi bir sorun yoksa abartmadığınız sürece, abartılı bir şekilde yemediğiniz sürece genel olarak da günlük bir hareketiniz varsa yani sürekli yatan birisi değilseniz gerçekten kilo almayacaksınız. Yani hani bu böyle bir şey bence. Deneyimlerime dayanarak söylüyorum. Çünkü ben ne zaman ki işte günlük gerçekten hareketli oldum, sporumu da yaptım ve abartmadan istediğimi yedim. Ben bu sayede normal bir şekilde kilo verdim yani. Hani o yüzden spor konusunda da bu arada şöyle söyleyeyim. Mesela benim imkanım vardı. Yani zamanım vardı işte ulaşım kolaylığı açısından da spor salonunda kolaylık vardı. Mesela 30 dakika minimum günlük hızlı tempolu yürüyüş yaptım hep. Yani neredeyse her gün bu arada. Haftanın her günü. Çünkü hani günlük hareketim çok yeterli olmayacak gibiydi. O yüzden mutlaka derim ki hani her gün ben yürüyeyim tempolu bir şekilde. Faydalı olur diye. Ama eğer diyelim çünkü ben saçlarımı mesela çok sık yıkamayı seven bir insan değilim. Yani böyle bazıları böyle her gün yıkayayım falan filan diyor. Yok benim saçıma iyi gelmiyor. O yüzden ben saçımı her gün yıkayamayacağım için o nedenle de yapmam gerekiyor. Hani saçlarımı çok kirletmeden sporumu yapmam gerekiyor. O yüzden de mesela şöyle yaptım ben sporda. Yürüyüşümü her gün olabilecek şekilde ve her gün bir minimum 30 dakika yürüyebileceğim şekilde bir ayarlamaya çalıştım. Ama bunu mesela bazı haftalar yapamadım. İşte atıyorum haftada 5 defa yaptım bunu. Haftanın böyle 2-3 günü de böyle 45 dakikaya 1 saate varan böyle biraz daha uzun süreli ve biraz daha yoğunluklu işte spor yaptım. Ama mesela sizin imkanınız yoktur. Bunu siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve mesela şöyle yapabilirsiniz. İşte 2 gün, 3 gün müsaitliğiniz vardır. O 2-3 günü daha efektif böyle etkili bir şekilde kullanıp güzelce sporunuzu yapıp geri kalan günlerde de yine hani gün içinde aktif bir şekilde vücudunuz aktifse hani hayatınız genel olarak hani hareketliyse işten falan vesaire her neyse oradan bir hareketliliğiniz de varsa tamam hani kurtarabilirsiniz. Şimdi genel olarak bir toparlayacak olursam ben 3 ayda bir 10 kilo verdim ve gerçekten yani bunu içtenlikle söylüyorum. Denedim, gördüm. Kendimi aşırı kısıtlamadım. Gerçekten canım patates kızartması istediğinde yedim. Ama sonra bunu dengelemek için mutlaka ertesi gün veya aynı gün içinde o kaloriyi dengelemek için daha az yedim diğer öğünde veya işte onu dengelemek için bir patates kızartması yediysem, bir bira içtiysem bunu dengelemek için sporumu yaptım. Biraz daha yoğunluklu yaptım, belki süresini uzattım. Ama istediğimi yedim mi? Yedim. Yani ve şöyle söyleyeyim, yatağa aç girmedim. Bu çok önemli bir şey. Çünkü ben o gece açlığından hiç hoşlanmıyorum. Yani uyku tutmuyor beni, bilmiyorum. Yani bunu yapanlar anlayacaktır diyet esnasında. Hiç güzel bir şey değil. Gerçekten dediğim gibi insanı strese sokan bir şey. Buna hiç gerek yok. Sağlıklıysanız güzel bir şekilde istediğinizi yiyin. Hareketinizi edin. Suyunuzu için ve aralıklı oruçla o
aslında aç kaldığımız süre boyunca vücut o kadar yeniliyor ki ve aslında metabolizma çalışıp onu güzelce sindirip yakabiliyor. Ve bu dediklerimi yaparsanız bence siz de güzel bir şekilde kilo vereceksiniz. Umarım faydalı olmuştur. Bir beğeni, bir yorum, bir şeyler olabilir. Böyle kendimi çok dilenci gibi hissediyorum. Neyse ama yani bunlar gereklilikler, biraz bir şeyler olabilir. Bir beğeni, bir yorum, bir şeyler olabilir yani. Neyse o zaman teşekkürler. Görüşürüz.